Tekrardan yeni bir videodan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere yine nefis bir tarif hazırladım. Eğer evde biraz irmik ve yumurtanız varsa mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına 2 tane yumurtayı alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. Mikser kullanmadan bu ikiliyi iyice tel çırpıcıyla çırpıyorum. Dilerseniz mikserde kullanabilirsiniz. Bu şekilde iyice çırpıyorum. İstediğimiz kıvama gelinceye kadar çırpalım. Gördüğünüz gibi rengi açıldı. Bu bizim için yeterlidir. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Dilerseniz 1 su bardağı yoğurt da ekleyebilirsiniz bu tarifimizi. Sıvıları şöyle karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı irmik ekliyorum. 1 su bardağı un ilave ediyorum. Eğer baktım ki un miktarı yeterli gelmezse tekrar ekleyeceğim. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu da ekledim ve iyice çırpıyorum. Yine tel çırpıcıyla çırpıyorum. Hiç sorun değil. Un miktarı az geldi. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir sıvık. Yarım su bardağı daha un ekliyorum. Tekrar çırpıyorum. İyice çırpmanızı tavsiye ederim. Çok pratik bir tarif arkadaşlar. Tavada yapıyoruz. Sonucu bayılacaksınız. Gerçekten çok seveceğiniz bir tarif. Şöyle iyice çırptıktan sonra üzerine 1 tane portakal kabuğu rendeliyorum. Misler gibi koku ve aroma veriyor. Gerçekten portakal ve limon çok lezzet katıyor bu tarifimize. Portakalı rendeledim. Beyaz kısmını kesinlikle içerisine eklemeyin. Aksi takdirde acı olacaktır. 1 tane portakalımı rendeledim. Daha sonra tekrar iyice çırpıyorum. Ve artık karışımımız bu kadar. Gördüğünüz gibi çok az malzeme ile harika bir tarif çıkıyor ortaya. Evet, harcımız hazır. Tavaya tereyağıyla yağladım. Ve artık harcı tavaya alıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Harcı tavayı aldım. Şöyle her yere eşit bir şekilde dağılması için spatula ile düzeltiyorum. Ve artık pişmeye geçiyorum. Öncelikle ocağın üzerine 3 kat folyo koyuyorum. Bunu koymamızdaki sebep yanmaması için, bir anda kızarıp yanmaması için. Aksi takdirde içi çiğ kalır. Lütfen buna dikkat edin. Eğer ki folyo kullanmak istemezseniz de çok kısık bir ateşte 40-45 dakika pişirmenizi tavsiye ediyorum. İlk 30 dakika kesinlikle kapağını açmayın. Aksi halde kabarmaz. Kontrol ettim. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Şöyle kenarlarından da göründüğü üzere. Şimdi soracaksınız muhtemelen kahvaltılık tariflerde hazırladığınızda folyo kullanmıyorsunuz diye. Kahvaltılık tariflerimizde bu kadar çok un ve irmik olmadığı için, çabuk pişen bir tarif olduğu için kullanmıyoruz. Bu çok önemli. Bu çünkü tavada revani yapıyoruz bugün. Onun için pişmesi çok önemli arkadaşlar. Mutlaka folyo kullanmanızı öneriyorum. Şerbetini hazırlıyorum. 2 su bardağı toz şeker ekledim. 2 su bardağı da su ilave ediyorum. 1 dilim de limon ekledikten sonra bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatıp ılımayı bırakıyorum. Bu arada
Revanimizin altı güzelce kızardı. Bir servis tabağı yardımıyla ters çeviriyorum. Genelde bu şekilde beyaz olarak bırakıyorlar ama ben altının da şöyle bir 5-10 dakika kadar kızarmasını istiyorum arkadaşlar. Eğer kızarmasını istemiyorsanız zaten çünkü revanimiz pişti. Sadece altı beyaz olacaktır. Ben onu istemediğim için tekrar diğer tarafını da çok az pişirdim. Evet, revanimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok pratik oldu. Hatta ters çevirdim. Ters çevirirken de bir problem yaşadım. Tavayı elimden kaydırdığım için biraz parçalandı. Kesinlikle servis edecek olduğunuz bir tepsiye bu şekilde alıp da şerbetini verin. Aksi takdirde tavadan çıkmayacaktır arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bütün şerbetini verdim ve artık dinlenmeyi bırakıyorum. Mutlaka 2-3 saat dinlendirmenizi öneriyorum. Revanimin son dokunuşlarını da yaptım. Bir dilim alarak sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Sadece küçük bir ayrıntıyı söylemeden geçmek istemiyorum arkadaşlar. Tepside yaptığımız revani gibi biraz sert olmuyor. Yumuşacık, sünger gibi oluyor. Bunu göz önünde bulundurarak yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten yumuşacık bir revani oluyor. Tavada piştiği için. Gayet güzel bir şekilde kabardı. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bu tarifimiz şipşak bir tarif. Misafirinizin geldiğinde hemen fırını açma derdi olmadan tavada yapabileceğiniz çok pratik bir tarif. Acele işim olduğunda benim kurtarıcı bir tarifimdir bu. Sizlere de fikir olması için bugün paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın sünger gibi çok güzel oldu. Hiçbir şekilde içinde çiğlik ve sertlik olmadığı, ağızda dağılan harika bir revani oldu arkadaşlar. Bugünlük de bu güzel tarifimi sizlerle paylaştım. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.